Merhaba, veri analizi sürecini 5 adımda inceleyelim demiştik. Bir önceki videoda iş sürecinden bahsettik. Bu videoda veriyi modellemekten bahsedeceğiz. Veri modelleme bizim ihtiyacımız olan verileri kaydedildikleri yerlerden alıp onları analiz etmek için en uygun hale getirdiğimiz kısım oluyor. Veriler kaydedildikleri sistemde en iyi nasıl kaydedileceklerse o şekilde kaydedilirler. Halbuki biz bunları analiz edeceğimiz zaman biz analiz etmek için nasıl kullanmamız gerekiyorsa o şekilde organize edilmelerini, bizim iş sürecimizi mümkünse yansıtacak şekilde organize edilmelerini isteriz. Bunun için böyle bir dönüştürme yapmamız gerekiyor. Buna bir örnek vermek gerekirse diyelim ki biz satışlarımızı analiz etmek istiyoruz ve hangi ürünümü hangi müşteriye sattım, genel olarak satışlarım ne durumda bütünüyle görmek istiyoruz analizimizde. Perakende satışlarımız var, online satışlarımız var, kendi sitemizden yaptığımız satışlar, başka online mecralardan yaptığımız satışlar var. Onlar ayrıca geliyor. Anlaşmalı kurumlar var mesela. Kurumsal satışlar var. İşte bir kurum bizden bir şey almak istediğinde süreç farklı işliyor. Tüm bunları birleştirdiğimizde satış dediğimiz biricik kaydedilen bir alan yok ya da bir tanecik bir süreç hepsini aynı şekilde işlemiyor bu veriler kaydolurken. Biz analiz etmeye çalışırken hepsinin bir arada olmasını ve mümkünse aynı dili konuşmalarını istiyoruz. Çünkü aynı ürün farklı platformlarda satılırken durumun ne olduğunu görmek istiyoruz. Benzer müşteri segmentasyonlarını farklı kanallardan satın alan müşterilere uygulayabilmek istiyoruz. Bütün bunları bir arada düşündüğümüzde bizim bu veriyi en anlamlı olacak şekilde bir araya getirmemiz, ondan sonra analiz etmemiz gerekiyor. Böyle bir ihtiyaç veri analizi safhasında oluştuğu için veriyi analiz etmek üzere tekrar bir araya getirmek oluyor. Bunu biz sadece veriyi bir araya getirmek çerçevesinde düşündük. Bazen bu konu bir tık daha karmaşık da olabilir. Biz daha derin bir analiz yapmak istiyoruz verimizle ilgili ve diyoruz ki biz müşterilerimizi segment etmek istiyoruz. Müşteri segmentasyonu yapabilmemiz için bizim bazı algoritmalar çalıştırmamız gerekecek. Bir makine öğrenmesi tarzında bir yaklaşımımız olacak. Onun kendine göre bir süreci var. Verilerimizi alacağız, gruplayacağız, bazı denemeler yapacağız, sonuçları yazdıracağız, karşılaştıracağız. Kısacası bizim veriyi organize edebileceğimiz, manipüle edebileceğimiz, onun üzerinde uğraşabileceğimiz bir veri yönetimi alanına ihtiyacımız var. Bütün bunların tamamına, yani veriyi modellemek için bir araya getirmemize de onun üzerinde farklı işler için yaptığımız bütün hesaplamaları yönettiğimiz, süreçleri yönettiğimiz, yani veriyi kaydedip tekrar okuyup değiştirip test edip uğraştığımız bütün süreçlerimizi veri modelleme kısmı gibi düşünebiliriz. Bazen şöyle bir yanılsama oluyor. Bir ERP sistemimiz var ya da falanca sistemimiz var. İşte bir CRM sistemimiz var. Bir üretimle ilgili şöyle bir sistemimiz var ve sistemimizin teknolojisi çok iyi, çok hızlı yazıyor, çok hızlı okuyor. Dolayısıyla biz analizlerimizi burada yapabiliriz gibi yorumlar geliyor. Sistemler her ne kadar teknolojik olarak daha hızlı olsalar, hem onlardan bir veri çekmeye çalıştığımızda buna müsaade etseler bile onların hedefleriyle veri analizinin hedefi aynı olmadığı için, yani bakış açısı aynı olmadığı için bu sistemlerde çalışmak yine de zorlayıcı oluyor. Üstelik bu sistemlerde tutulan verinin dışında hani farklı kaynaklardan verileri bir araya getirmekten bahsettik. Böyle bir ortamı yaratabilmemiz için bizim ayrı bir veri organizasyonuna analitik tarafta genellikle ihtiyacımız oluyor. Bu sadece teknik olarak teknik yeterlilik vesaire gibi değil. Biz analiz edeceğimiz şekilde bir araya getirip özetlenmiş, anlamlandırılmış verileri kullanmak ihtiyacı içindeyiz ve veri modelleme bu ihtiyacı karşılamak için yaptığımız bir adım. Böylece ikinci adımdan bahsettik. Veri modelleme. Bir sonraki videoda veri görselleştirmeden bahsedelim.